Piri Reis haritası hakkındaki ikinci ve en ihtişamlı bölümle karşınızdayım. Birinci bölümü izlemediyseniz kanala geri dönüp bakabilirsiniz. Piri Reis haritası değiştirilmiş miydi? Haritanın üzerinde yer alan gizemli çizimlerde neydi? Osmanlıca yazılarda ne yazıyordu? Haritanın kayıp parçalarına ne oldu? Bu gizemli kırmızı adada gerçekten de Deccal mi bulunuyordu? İşte tüm gerçekleriyle bölüm 2. Piri Reis haritası ve gerçekler. ...1517 yılı. Piri Reis haritayı dönemin padişahı Yavuz Sultan Selim'e döndüğü bir sefer sonrası takdim eder. Gösterdiği dünya haritası Sultan Selim'i bile şaşırtmıştır. Zira birçok önemli ve stratejik nokta, ülkelerin sınırları, ülkeler hakkında bilgiler ve ticaret yolları artık Sultan Selim'in ellerinin içindeydi. Rivayete göre Sultan Selim bu haritanın Avrupa ve Asya kısmının başkalarının eline geçmesinden endişe eder ve haritanın bu bölümünü kesip saklar. Kimine göre haritanın kalan 13 parçası, kimine göre ise 3 parçası daha var. Bazılarınız haritayı belki böyle bırakmıştır ya da bu ölçüde bir kağıda yapmıştır diyebilir. Fakat haritanın kesin olarak kayıp parçaları olduğunu harita üzerindeki yarısı görünen notlardan anlıyoruz. Peki kalan parça veya parçalar ne kadar büyüklükte ya da kaç tane? Dikkatli bakıldığında haritanın kalan parçalarının kaç adet ya da ne büyüklükte olduğunu tahmin edebiliriz. Haritanın bazı yerlerine eklenmiş kerteriz noktalarını görüyorsunuz. Kerteriz kelimesi Türkçe anlamıyla pusula kadranının çevresindeki o yön gösteren çentiklere deniyor. Kısaca kerte olarak da söylenmekte. Bunlar pusulaya göre belirlenmiş noktalardır. Yani her nokta doğru pusula yönünü işaret eder ve denizcilere yol gösterir. Haritada 2 büyük, 3 küçük olmak üzere toplamda 5 adet kerte noktası bulunmakta. Dikkat ederseniz bunlar haritada eşit mesafeler arası konumlandırılmış, yani bunların devamı mutlaka olmalı. Bu noktaları eşit bir şekilde birleştirmeye başlarsak toplamda 16 adet kerte noktası olduğunu görüyoruz. Bu eskize bakarak haritanın tamamının ne kadar büyük olduğunu anlayabilirsiniz. Buradan yola çıkarak toplamda 5 ya da 6 parçanın kayıp olduğunu varsayabiliriz. Küçüklüklerine göre belki de daha fazla. Eğer bugün tamamına ulaşsaydık elimizde muhtemelen buna benzer bir harita olacaktı. 1513 yılına ait Piri Reis haritasının tamamının varsayımsal bir rekonstrüksiyonu. Elbette Yavuz Sultan Selim'in kendine sakladığını düşündüğümüz Avrupa, Asya ve Mezopotamya'yı kapsayan haritada neler olduğunu merak etmiyor değilim. Fakat merak ettiğim başka bir nokta haritadaki gizemli varlıklar ve normalde var olmayan bazı adalar. Haritanın kuzeyiyle başlayalım. Papağan olduğunu düşündüğümüz bu kuş resimleri. Kuzey Amerika'nın doğu kısımlarında daha çok adalarda konumlandırılmış. Piri Reis kenarda duran notta bazı bilgiler veriyor. Bu ülkeye Antilya derler. Günbatısı tarafıdır. 4 cins küçük papağan olurmuş buralarda. Ak, kızıl, yeşil ve kara. Buranın halkı küçük papağan etiyle beslenir, taşlarını papağanın tüyleriyle yaparlarmış. Burada bir taş olur. Siyah mihenk taşına benzer. Yerli halk nacak yani balta yerine bu taşı kullanırmış. Çok sert bir taş. Biz o taşı gördük. Papağanların o bölgeye özel olduğundan ve oranın yerlilerinden bahsediyor. Yine haritanın kuzeyinde ters duran bir balık ya da balina üzerinde 2 kişi görünmekte. İlginçtir, balığın üzerinde ateş yakarken görüyoruz onları. Yine merak edilen kısımlardan biriydi bu. Piri Reis şöyle not düşmüş. St. Brandon adında bir papazın 7 denizi gezdiği söylenir. Adı geçen papaz ve yanındakiler bir balığın üzerine çıkıp burayı kara yani küçük bir adacık sanıp ateş yakmış. Balık sırtı kızarınca denize dalmış. Bunlar da yüzerek gemiye atlamış. Bu durum eski dünya haritalarından yayılmıştır. Portekizlilerden alınmamıştır. Haritanın altlarına doğru iniyoruz. Batıda 2 tane enteresan canlı çizimleri görmekteyiz. Piri Reis sanıyorum ki halktan aldığı bilgileri aktarıyor. Notta şöyle yazmış. Bu ülkenin dağlarında bu kılıklı canavarlar olurmuş. Ve dahi deniz kenarlarında Ademoğlu çokmuş. Altın madenlerinin ise sonu yokmuş. Piri Reis bu canlıları anlatılanlara göre çizmiş gibi görünüyor.
Yine Güney Amerika'nın orta kısımlarında bugünkü Brezilya toprakları üzerinde biri dağlık bölgeler üzerine çizilmiş, çift boynuzlu, yukarı doğru bakan sivri dişlere sahip bir varlık, diğeri ise tek boynuzlu, efsaneleşmiş başka bir öküz çizilmiş. Notta burada tek boynuzlu öküzler ve bu şekilde görülen canavarlar olur yazmakta. Haritanın bazı yerlerinde yine başka canlılar yer alıyor. Fakat en dikkat çekeni bu insanımsı yaratık. Başı gövdesinde bulunan, saçları kırmızı olan tuhaf canlı. Yine dağlık bölgedeki bir zirvede gösterilmiş. İşte bu tuhaf yaratık kimilerine göre bir cin ya da bir şeytanı temsil etmekte. Bazılarına göre başındaki kırmızı saçlar aslında ateştir. Piri Reis'in burada gördüğü bir cini tasvir ettiği söylenir ve bunu biraz da gizemli bir şekilde haritada yansıttığını. Hemen onun yanında başka bir yabani hayvan çizilmiş. Dikkat ederseniz ikisinin de elinde bir şey var. Birisi bir yiyeceği, diğeri ise oraya has bir bitki türünü elinde tutuyor gibi. Oraya ait not okuyalım. Bu canavarın 7 karış boyu vardır. Gözlerinin arası bir karıştır ama uysal, zararsız imiş. Piri Reis buradaki çizimde yine çevreden veya oraya giden insanlar tarafından ona aktarılan bilgileri yansıtmış haritasında. Notun sonundaki zararsız imiş ifadesinden de anlaşılacağı üzere ona söyleneni resmettiği anlaşılıyor. Bunu şuradan anlıyoruz. Haritanın alt kısmında silikleşmiş 2 hayvan türü var. Ve buradaki notta bu bölgede yabani hayvanlar ve 6 boynuzlu öküz olurmuş. Bunu Portekizliler haritasında yazmışlar diyor. Yani bazı yerlerde duyduğunu ya da başkasından gördüğünü aktarıyor. Buradaki varlıkların hepsi olmasa da birçoğu o bölgelerin efsanelerine ya da rivayet edilenlere göre Piri Reis tarafından haritaya aktarılmış. Yani özünde bu varlık aslında deccal, cin ya da şeytan değil. Notta zaten zararsız imiş kelimesi geçmekte. Yani bunun dışındaki diğer varsayımlar tamamıyla gerçek dışı. Bir diğer gizemli kısımsa bu varlığın hemen üzerinde duran kırmızı ada. Deccal'in saklandığı rivayet edilen gizemli bir ada. Gizemli olduğunu söyledim çünkü bu günümüzde var olmayan bir ada. Piri Reis haritasına meraklı birçok kişi için bu ada günümüzde var olmaması ve tam ortada kıpkırmızı şekilde çizilmiş olması nedeniyle oldukça gizemli. Fakat gerçekte öyle mi? Tam ortada duran ve gerçekte var olmayan bir ada. Piri Reis normalde var olmayan bu adayı neden çizmişti? Dikkatli bakarsanız Piri Reis haritada bazı adaları renksiz, bazılarını ise kırmızı çizmiş. Bazı yerlere artı işareti, bazı yerlere ise küçük kırmızı yuvarlaklar eklemiş. Aslında bunların hepsinin bir anlamı var. Haritada keşfedilmemiş, insanların olmadığı adalar beyaz olarak gösterilmiş. Daha doğrusu renksiz. Piri Reis kıtanın kenarlarındaki kayalık alanları göstermek içinse artı işareti koymuş. Bu kısımlar kayalıktır anlamında bir işaret. Kenarlarda ve kenar içlerinde bulunan kırmızı noktalarsa kumluk alanları işaret ediyor. Mesela Dominik adalarının etrafını kumluk olarak göstermiştir. Hemen üzerindeki birçok artı işaretindeki notta ise bazı taş kayalar anlamında bir söz yazılmış. Yani bu tam ortada duran kırmızı ada aslında insanların az olduğu, tam olarak yerleşmenin olmadığı bir adadır. Bunun solunda duran yine renklendirilmiş bir ada için burası bayındır değildir. Yani yaşama uygun olmayan bir yerdir notunu düşmüştür. Piri Reis bu kırmızı adadan notta şöyle bahsetmiş. Bu gemi fırtınaya tutulup geldi ve bu adaya düştü. Kaptanın adına Nikola Kuvan derler. Bu adada tek boynuzlu öküz çokmuş. O nedenle bu adaya Isla de Voca yani Sığır Adası derlermiş. Bu adayı rengiyle ön plana çıkaran aslında diğer bazı adaların renginin zamanla solmasından da kaynaklı. Bunun haricinde haritada birçok kırmızı renkli adayı da görebilirsiniz. Burada Deccal'in olduğu ya da saklandığı ile ilgili hiçbir iz ya da ibare yok. Muhtemelen zamanla deniz sularının altında kalmış bir yer. Ya da Piri Reis bu haritada bulunduğu yıldan çok önceki bir zamanın dünyasını çizmişti. Piri Reis haritanın bir kısmında nasıl yapıldığına dair notlar düşmüş. Şöyle yazmış. Bu harita benzersiz bir haritadır ve bu dönemde kimse de yoktur. Benim tarafımdan yapılmış olup şimdi temel kaynaktır. Dünyanın yerleşim yerini gösterir. Özellikle 20 kadar harita ile Arapların Caferiye dedikleri kara parçalarını içine alan İskender-i Zülkarneyn zamanında yapılmış 8 dünya haritasından yararlanılmıştır.
Başka haritaları da sayıyor fakat bu kısım önemli çünkü Zülkarneyn'in ne zaman yaşadığı tam olarak bilinmiyor. Ve işte bugün var olmayan bu ada ve bazı bölgeler belki de o zamanın dünyasına aitti. Piri Reis haritayı çizerken ilginç bir şekilde birçok farklı kaynaktan yararlandığını cesurca aktarmıştır. Fakat bu kısım ilginç. Çünkü normalde haritacılar kendi kullandıkları harita kaynaklarını çizdikleri haritalarda not olarak düşmez. Birçok dünya haritasında böyle bir not bulunmaz. Daha da ilginci, Piri Reis'in referans alabileceği haritaların hiçbirinde Piri Reis haritasındaki ince detaylar yer almaz. Yine hiçbiri o zamana kadar Güney Amerika kıtasının şeklini dahi bilmemekteydi. Kabataslak çizilen Güney Amerika kıtaları vardı. En büyük çıkmazsa haritanın batı kısmını yani Amerika kıtasını Kristof Kolomb'un haritasına bakarak çizdiği düşüncesi. Fakat bugüne kadar Kristof Kolomb'a ait Amerika'yı gösteren hiçbir harita bulunamamıştır. Elbette var olmadığı anlamına gelmez. Peki öyleyse Piri Reis neden haritayı çizerken sürekli Kolomb'un haritasından yararlandım notunu düşmüştü? Bu kısım sonradan mı eklenmişti? UNESCO Kültür Mirası Taşıyıcısı unvanı alan Fuat Başar, haritanın orijinalliği konusunda şüpheleri olduğunu belirtti. Başar, Piri Reis'in Osmanlıca yazdığı Kitab-ı Bahriye eseriyle dünya haritasında talik kırması yazı yöntemini kullandığını, oysa Güney Amerika'nın bulunduğu bölümde nesih kırması yöntemini kullandığını söyledi. Haritanın Kolomb, Portekiz ve Arap haritalarından bakılarak çizildiğinin yazıldığı bölümün sonradan eklendiğini iddia eden Başar, böylece Piri Reis'in coğrafya bilgisi ve denizciliğine Avrupa tarafından ortak olunduğunu söyledi. Yani bir Türk denizcinin böyle muazzam bir harita çizmesi bazılarınca kabul görmemiş, haritaya ortak olunmuş ve mutlaka birilerinden bakarak yapmış imajı verilmeye çalışılmış. Bu iddiayı destekleyen bir başka husussa Piri Reis haritasının Topkapı Sarayı'nda sergilenmemesi. Bu yetkililere sorulduğunda yıprandığı gerekçesiyle sergilenmiyor cevabı verilmiş ve inceleme istendiğinde saraydan hiçbir cevap alamamışlar. Haritanın orijinali 4 asır sonra 1929'da bulunur ve inceleme için Amerika'ya gönderilir. Rivayete göre bu noktadan sonra orijinali değil bir kopyası geri gönderilir. Üstelik sonradan eklenmiş bazı notlarla birlikte. Bu iddianın doğruluğu için haritanın tıpkı Mona Lisa tablosunda olduğu gibi derin katman incelemesi yapılması gerekiyor. Belki de iddialar doğrudur, kim bilir. Bu elbette yapılacak analizlerle ortaya çıkacaktır. Piri Reis haritasının kayıp parçaları bulunduğunda belki de yüzlerce yıl öncesindeki dünyanın nasıl bir yer olduğunu öğreneceğiz. Belki Atlantis'in, kayıp kıta Mu'nun, belki de başka birçok gizemin nerede olduğunun sırrı haritanın diğer kayıp parçaları bulunduğunda ortaya çıkacak. İşte o zaman belki de çok farklı bir dünya bizi bekliyor olacak.